Yalı Çapkını nihayet yeni bölümüyle ekranlara geldi ve muhtemelen sezon boyunca bir daha zor görebileceğimiz mutlu bir bölüme imza attık. Peki 37. bölümde kaçırdığımız detaylar ne ve 38. bölümde neler olacak? Gelin incelemeye başlayalım. Öncelikle ön izlemede gördüğümüz sahne bölümün ilk sahnesi olarak karşımıza çıktı ve önceki videomda da dediğim gibi Kaya ve Nükhet son sahnede geldi. Dizinin ilk bölümü geçen sezona göre gerçekten çok daha farklıydı. Tabi bunun en büyük sebeplerinden biri de senaristlerin değişmesi. İhsan'la ailesi geçen sezonun bayağı tartışılan bir konusu olmuşken fragmanlarda hiçbir şekilde görmediğimiz için diziden nasıl ayrılacaklarını merak ediyorduk. Bana göre biraz acele ve saçma bir şekilde diziden çıkarılmış olsalar da Hattuçalay'la biraz mantıklı bir yere bağlanmaya çalışıldı. Yani anlıyoruz ki Tarık Halis Ağa'nın intikam almaması için gidip teslim olacak ve Suna da Saffet'ten ayrılarak yeni bir sayfayla hayatına devam edecek. Fakat Halis Ağa'nın geçmişiyle Saffet Ağa'nın geçmişinin yarım bırakılması hikaye açısından biraz kötü bir tercih olmuş. Peki Pelo'ya ne oldu? Geçen sezon Pelo'nun intihar ettiğini görsek de kendisine ne olduğuna dair bu bölüm herhangi bir bilgi verilmedi. Ferit zaten hastanedeydi ve iyileştiği gibi evlilik hazırlıklarına başladığı için muhtemelen Pelo'ya ne olduğu hakkında herhangi bir fikri de yok. Bu yüzden Pelo meselesi bu bölümde hala açıklığa kavuşmasa da senaristlerin bu konuyu da bir şekilde bağlayacağını düşünüyorum. Peki Kazım'ın bu kadar iyi olmasının sebebi ne? Geçen sezonda Kazım'ı kimi zaman iyi bir şekilde görürken bazen aniden 180 derece dönüş yapıyordu ve her zamanki haline bürünüyordu. Bu sezonsa anlıyoruz ki senaristler Kazım'ı bu haliyle devam ettirmeye istekliler. Kazım'ın şu an bu kadar iyi olmasının sebebi ise muhtemelen Ferit'in vurulmasından sonra Seyran'a da bir şey olacağından korkmasından dolayı kaynaklanıyor. Zaten Kazım Saffet Ağalara mecbur kalsa da aslında bunun en büyük sebebi Halis Ağa'nın kendisini hor görmesinden dolayı kaynaklanıyordu. Kazım da Halis Ağa'dan intikam almak için aslında Saffet Ağa'nın yanında durmaya mecbur kalıyordu. Bu bölümse Kazım geçmişe dair Halis Ağa'dan oldukça iyi bir şekilde intikam aldı ve bu sahneler gerçekten diziye renk katan sahnelerdi. Dediğim gibi Kazım Saffet Ağa gibi psikopat bir adamdan kurtulduğu için hem seviniyor hem de kızlarının değerini anlamaya başladı diyebiliriz. Ferit'e daha önce düşman gibiyken şu an bu kadar yakın olmasının sebebi de Ferit'in Seyran için her şeyi yapabilecek kararlılıkta olduğunu görmesinden kaynaklanıyor. Peki Yusuf neredeydi? Bu sezon görmediğimiz bir diğer karakterse Yusuf oldu. Yalı'da çalışanların hepsini görsek de Yusuf Yalı'da yoktu. Yeni sezonda yeni bir hikaye inşa edildiği için Yusuf'un gözden çıkarılması oldukça normal olsa da hikayesini bir yere bağlamadan ansızın diziden çıkarılmak istenmesi biraz kötü bir durum olur. Bu yüzden diziden çıkarılacaksa bile mutlaka hikayesinin bir şekilde sonlanması gerekiyor. Evet dostlar, uzun zamandır beklenen o düğün sahnesini de izlemiş olduk ve burada en mutsuz olan kişi Halis Ağa gibi gözükse de aslında Sultan da bu durumdan hiç hoşnut değildi. Zaten bu sezon Sultan'ın hikayesinin artık açılmaya başlanacağını düşünüyorum. Seyran'ın ise artık eskisi gibi toy tavırlarından sıyrılarak herkese karşı dik durmaya çalıştığını görüyoruz. Özellikle İfakat'la olan sahnesinde çok iyi bir duruş sergiledi ve İfakat'ın boğazını sıkmasına rağmen o an korksa da sonrasında geri adım atmayarak oldukça iyi bir karşı tepki vermeyi başardı. İfakat bu duruma sinirlenip daha çok Seyran'a oynayacak olsa da artık biliyoruz ki Seyran da kolay bir lokma olmayacak. Peki Ferit'in kolu iyileşecek mi? Ferit vurulduktan sonra şu an sakat kalma ihtimali olsa da yıldaki herkes bu durumu şu anlık ondan gizliyor. Ferit de şu an bu durumun normal olduğunu düşünerek herhangi bir tepki vermese de kolunun sakat kalma ihtimalini kendisinden saklanıldığını öğrenince muhtemelen bu duruma oldukça fazla sinirlenecektir. Özellikle Seyran'ın bu durumu kendisinden saklaması bizi tekrar eski gerilimlere götürecek gibi gözüküyor. Peki Kaya ve Nükhet neler yapacak? Çıkan fragmanda Yalı Çapkını'nın özüne döndüğünü görmüş olduk. Hatta Nükhet açık açık Halis Ağa ile yüzleşerek beni buraya intikam için çağırdınız dedi. Bu da Nükhet'in ne kadar aklı başında ve kendinden emin biri olduğunu bizlere gösteriyor. Aynı şekilde Kaya'nın da tavırlarından kendinden oldukça emin olduğunu ve Ferit'i fazlasıyla gıcık edeceğini de görüyoruz. Tabi Ferit'in has sorun olamama gibi bir kaygısı da vardır mutlaka ama her ne olursa olsun Halis Ağa'nın da bu kadar ileri giderek Fuat'ın yerine Kaya'yı oturtması kabul edilemeyecek derecede kötü bir durumdu. Asuman zaten bu durumda fazlaca içerlenerek masadan kalktı ama ileriki bölümlerde Asuman da bence oldukça fazla değişim gösterecek bir karakter. Şu an çok fazla rolü yokmuş gibi gözükse de ben Asuman'ın ileriki zamanlarda İfakat gibi ölen eşinin kardeşine yani Ferit'e aşık olabileceğini düşünüyorum. Evet
Evet dostlar, bölüm her ne kadar uzun ve bazen gereksiz diyaloglara girse de sezon başlangıcında bunun normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü dizi asıl 38. bölümden sonra başlayacak gibi duruyor. Bu yüzden konuşacak daha çok şey olsa da bunları sonraki videolarda yine hep birlikte tartışacağız. Bu yüzden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu arada yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a